Erdoğan evliyadır. Şimdi soracaksınız, ispatın nedir? Sen nereden biliyorsun? Hadi oradan. Erdoğan evliyadır konusuna girmeden önce evliya nedir? Kime denir? Nasıl olunur? Nasıl anlaşılır? Bu konudan biraz bahsedelim. Çalışmak farz olduğu için enbiya ve evliya da çalışır. Mesela Adem Aleyhisselam çiftçilikle uğraşırdı. Nuh Aleyhisselam marangoz, Davut Aleyhisselam demirciydi. Evliya-i kiram da çeşitli meslek sahibiydiler. Allahu Teala sevdiklerimi, evliyamı halkın içinde saklarım. Herkes tanıyamaz buyuruyor. Onları tanıyan kimseler az da olsa vardır. Evliyanın vasıflarından bazıları şöyle bildirilmiştir. Evliyanın kerameti olur. Evliyayı gören kimsenin gönlü ona mail olur. Evliya bütün kötü huylardan uzaktır. Herkese merhamet eder, acır. İnsanların saadeti için çalışır, sözünde durur. Emanete riayet eder. Kimseye ihanet etmez. Evliya da insandır. Fakat bir veli, evliya olmamış binlerce Müslümandan üstündür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hiçbir şey mislinin 1000 katı olamaz. Fakat gerçek mümin, veli, kul, arifi billah, 1000 insandan daha iyidir. Kur'an-ı Kerim'de de bu müminlerin yani evliyanın, ariflerin üstün olduğu bildiriliyor. Siz gerçekten mümin iseniz çok üstünsünüz. Ali İmran 139. Evet, Erdoğan evliyadır konumuza devam ediyoruz. Evliyanın vasıflarından bahsettik demin. Mesela kerameti olur. Erdoğan'ın kerametlerinden bahsederek başlayalım. 2012 yılının 7 Şubat günü saatler 16.30'u gösteriyor. Başbakan Erdoğan İstanbul'da makam arabasına binmiş, her şeyden habersiz bıçak altına yatacağı hastaneye gidiyor. Aradan 25 dakika geçiyor. Saatler 16.55. Yani resmi mesai saatinin bitimine 5 dakika var. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın telefonu çalıyor. Arayan kişi savcı Sadrettin Sarıkaya'nın Oslo görüşmeleriyle ilgili ifadesine başvurulmak üzere kendisini savcılığa beklediğini söylüyor. Ancak mesele bundan ibaret değil. Bir süre sonra Hakan Fidan'ın evinin civarı polis kaynamaya başlıyor. Anlayacağınız ifade vermeye hemen gitmezse polis evini basacak. MİT müsteşarını azılı bir terörist gibi kelepçeleyerek savcıya götürecek. Fidan o sırada ne yapacağını, kime ulaşacağını ve bilgi aktaracağını araştırıyor. Plana göre Erdoğan 17'de ameliyata girmiş olacağı için onu arasa da ulaşamayacağını düşünüyor ve aklına gelen ilk ismi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü arıyor. Gül konuşma sonunda ifade vermesinde bir sakınca olmayacağını belirtiyor. Saatler 17.30'u gösterdiğinde Fidan Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden birini arıyor. Sadrettin Sarıkaya isimli savcı beni ifadeye çağırdı ve evin etrafını sarmışlar. Gitmezsem eve operasyon yapacaklar. Ben ifade vermeye gideceğim ancak başbakan ameliyattan çıkar çıkmaz kendisine durumu iletin diyor. Hastaneye gitmek için yola çıkan başbakanın konvoyu bir süre sonra güzergah değiştiriyor. Arka koltukta oturan Erdoğan öndeki korumasına şu ara sokakta bir aileye sözüm vardı. Evlerine gideceğime dair. Bekleyen doktorlar özel ekip. Hastane özel hastane. 1 saat bekleseler de olur. Çek şu evin önüne diye talimat veriyor. Henüz o evdeyken Fidan'ın telefonda anlattıkları kulağına fısıldanıyor Erdoğan'ın. Sakın teslim olma, sakın kapıyı açma diye talimat veriyor ve ayaklanıyor. Hastaneye gitmek için yola çıkan konvoy bir kez daha güzergah değiştiriyor. Yarım saat sonra Başbakanlık uçağı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'ya uçuyor. Ancak Erdoğan daha Ankara'ya gitmeden bu kez Hakan Fidan'ın evinin etrafını özel harekat timleri sarıyor. Birkaç dakika içinde de o polisler oradan çekilmezse vur emrini uygulayın talimatı geliyor. Cumhuriyet tarihinin en dehşet verici operasyonunu gerçekleştirmek üzere olan polisler bu emir üzerine apar topar geri çekiliyor.
Neden Cumhuriyet tarihinin en dehşet verici operasyonu dediğimi merak ediyorsunuz değil mi? Onu da anlatayım. Hani Erdoğan Sezai Karakoç'un bir şiirini okumuştu ya, sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır diyordu ya. İşte o kaderin üstündeki kader orada ortaya çıkıyor. Göklerden gelen kararın son karar olduğu orada ortaya çıkıyor. Erdoğan o gün söz verdiği o ailenin evine gitmese Hakan Fidan kendisine ulaşamayacak ve cebren de olsa savcının karşısına götürülecekti. Önceden hazırlanan belgeye göre Hakan Fidan'a talimatları başbakandan aldım dedirtilecekti. Ve en korkunç olanı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ameliyat sonrası bir eli yatağa kelepçeli olarak uyanacaktı. O uyanmadan fotoğrafları tüm medyaya servis edilecek. Başbakan Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan vatana ihanet suçundan gözaltına alındı ve tutuklandı haberleri dalga dalga yayılacaktı. 17 Eylül 1961 yılında Menderes'i yatağına kelepçeleyerek başına 2 asker diken zihniyet, 53 yıl sonra aynı sahneyi Türkiye'ye bu kez Erdoğan üzerinden yaşatacaktı. 2 askerin yerinde 2 polis, Menderes'in yerinde ise Erdoğan olacaktı. Erdoğan'ın 7 Şubat krizinden sonra hemen her yerde bunların amacı bana ulaşmaktı demesinin nedeni işte bu. Evet, gördüğünüz gibi Erdoğan'ın Allah'ın izniyle gösterdiği bir keramettir bu. Ülkemizi büyük bir felaketten kurtulmasına vesile olan. Bu olanlar boş değil. Erdoğan Allah'ın sevgili kulu olduğu için Allah onu koruyor ve yardımcısı oluyor. Evet dostlar, Erdoğan'ın Ayasofya'yı açması İstanbul'un ikinci fethidir. Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırması dünyada oynanan büyük oyuna kafa tutmasıdır. Ve Erdoğan'ın son zamanlarda faiz ve faiz lobisine kafa tutması Erdoğan'ın nasıl bir Müslüman olduğunu gösteriyor. Biliyorsunuz faiz dinimizde haramdır. Ve Allah Teala ne buyuruyor? Ben faiz malını mahvederim diyor. Ayrıca diyor faize bulaşan Allah ve Resulüne savaş ilan etmiş olur. Erdoğan ne yaptı? Allah ve Resulüne savaş ilan etmiş olan bu faizcileri ve faiz lobilerine karşı kendisi savaş ilan etti. Bu da Erdoğan'ın evliya olduğunun en büyük kanıtlarından biridir. Ve Erdoğan bunu oy için yapmadı. Sadece Allah rızası ve İslam ve devletimizin, Müslüman olan devletimizin, Müslüman olan milletimizin geleceği için yaptı. Oy kaybetme pahasına yaptı. Biliyorsunuz daha önce Suriye'de olan savaşlardan dolayı oradaki Müslümanlara da sahip çıktı. Ne kadar tepki aldıysa oy vermeyiz dedilerse de Erdoğan muhacirlere sahip çıktı ve o çocukları, o anneleri, yaşlıları, savunmasızları korudu. Erdoğan gerçekten her şeyi Allah için yapan ve öbür dünyayı düşünen bir lider. Hadis-i şeriften anlaşılmaktadır ki Allah Teala bir kulu sevdiği zaman onu meleklere ve insanlara da sevdirir. Allah Teala bir kulu sevdikten sonra onu meleklerin ve insanların sevip sevmemesi aslında hiç önemli değildir. Ancak Allah Teala sevdiği kuluna daha ziyade ikram ve iltifat etmek için onu meleklere ve salih insanlara da sevdirmektedir. Nitekim Meryem suresinin 96. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. İman edip yararlı işler yapanlara Rahman olan Allah gönüllerde sevgi uyandırır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh ayetteki bu sevgi uyandırmayı Allah'ın onları sevmesi ve sevdirmesi şeklinde yorumlamıştır. Böylece ayet ile hadisimiz arasındaki uyum tam manasıyla ortaya çıkmış bulunmaktadır. Evet dostlar, bizler de Erdoğan'a Müslümanların, mazlumların gösterdiği sevgi, ilgi, alaka ve dualara bakarak onun ne kadar mübarek bir insan ve Allah dostu olduğunu anlıyoruz. Ama Erdoğan'ı herkes sevemez. Yukarıda da söylediğim gibi Allah kendi dostlarını, salih kullarını sevdirir. Herkes anlayamaz. En yakınındakiler dahi bunun farkında olamaz. Ama ille de farkında olan birileri vardır.
Kısacası Erdoğan evliyadır. Ona sahip çıkalım. Kıymetini bilelim. Onu yalnız bırakmayalım. Özellikle bu faizi açtığı savaşta asla yalnız bırakmayalım. Çünkü Allah katında da sorumlu oluruz. Sonra çok pişman oluruz. Ve bunun hesabını ne bu dünyada ne de ahirette veremeyiz. Gelecek nesiller onu yalnız bıraktığımız için emin olun bizlere demediğini bırakmaz. Hatta yetişirsek yüzümüze bile tükürürler. Şimdiye kadar ne cennet mekan Abdülhamit Han, ne rahmetli Menderes, ne rahmetli Özal, ne de rahmetli Erbakan'ın kıymetini bilemedik. Ve hep rahmetli olduktan sonra rahmetli diye bahsedip keşke diyerek vicdan rahatlatmaya çalıştık ama bu sefer bunu yapmayalım. Erdoğan'a Allah için hep birlikte sahip çıkalım, onu destekleyelim. Kendi şahsi menfaatlerimizi bir kenara atarak Allah dostu, mazlumların umudu, duası, kendi canından ve kendinden vazgeçmiş, sadece İslam'ın, Müslümanların ve milletinin menfaatini düşünen, ömrünü bu yola adayan Erdoğan'ımıza sahip çıkalım, kıymetini bilelim. Bu videoyu da lütfen paylaşmayı unutmayalım. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Kalın sağlıcakla.